Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. 0 TL ile bir günde hesap fulleme yapacağız arkadaşlar. Bu hesabı birkaç dakika önce açtım. 5 dakika bile olmadı. 2 soru 2 tahmin videosu çekiyorduk arkadaşlar. 10 tane farklı hesaptan açılım gerçekleştirdik. Demiştik ki Epic gelen hesap olursa o hesabı bir günde fulleriz. 10 hesaba Epic futbolcu gelmedi. Sonra dedim ki ya Epic gelene kadar biz hesap açmaya devam edelim. Pat 11. hesapta Epic geldi. Daha yeni geldi arkadaşlar. Birkaç dakika önce geldi. Hemen bu videoya başlayayım. Hesap fulllemeye başlayayım istiyorum. Gelen Epic futbolcu harika bir isim. O futbolcunun üstüne şimdi kadro oluşturacağız. 0. Yeni açılmış bir hesap. 5 dakika ya oldu ya olmadı. Daha ilk defa oyun planına girdik. Bu hesabı 24 saatte fullleyeceğiz. Patrick Vieira geldi arkadaşlar. Güçlendirici bir futbolcu. 102 seviyeye kadar ulaşmakta. 102. Bir de Erling Haaland'ı çıkarırsak 103 seviyeli Erling Haaland harika olur. Adaylı sözleşmeler, maç biletindeki hediyeler falan derken yine bir günde güzel paket açılımı gerçekleştirebiliriz. Kötü olan taraf Player of the Week paketinde düşük seviyeli isimler de bulunuyor. 103 Erling Haaland var, kaleci var ama diğer isimler düşük seviyeli. Görevler diyelim. İlk olarak buradaki bazı hediyeleri alalım arkadaşlar. Hesabımızın daha hiç maç oynamadan ilk haline bakalım. 7 tane düşük seviyeli de olsa buradan açılım gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bir de şey vardı. Hediye kutusunda alacaklarımız varsa onları da alalım. Yeni açılan hesaplara verilen hediyeler var. Lewandowski 98 seviye, güçlendiricili menajerle 99. Biz güçlendiricili menajere para harcayamayız. Paraları paket açılımlarında kullanacağız. Maç biletinde kullanacağız ve daha fazlasını kazanacağız. Bunların tümünü alalım. 5 yıldızlı oyuncu hediyesi de var. Keşke oradan Mbappe'yi çıkarabilsek. Harika olur. 8 tane ücretsiz açalım. En düşükten başlayalım. En son 5 yıldızlıyı açalım. Kalecimiz gelecek. Düşük seviyede de olsa ilk başta işimize yarayacak olan kaleci. Josep Martinez 74'lük kaleci. 4 yıldızlı savunmaya giren isim sağ bek Foy. Diğer savunmaya giren isim stoper futbolcusu 75'lik Marmol. 4 yıldızlı orta sahaya gelen futbolcu göbek futbolcusu 76'lık Almeida. Bir başka orta saha futbolcumuz gayet güzel oldu. Ortalarıyla meşhur Kostic. 4 yıldızlı hücuma giren isim Barcelona'dan genç futbolcu Yamal oldu. İlerleyen aylarda, yıllarda seviyesi daha da yükselecek. Hele ileride renkli kartları çok yüksek seviyeli de olabilir. Potansiyelli bir futbolcu, sakatlık falan yaşamazsa, beklenen noktalara gelirse oyunun en yüksek kartlarından bir tanesine önümüzdeki senelerde sahip olacaktır. 4 yıldızlı bir başka isim, efsane isimlerden bir tanesi Di Maria. Real Madrid'de, diğer takımlarda çok büyük başarılar elde etti. Milli takımıyla Dünya Kupası da kaldırdı. Ya seviyesi önemli değil. Di Maria bir başka markadır. Şimdi 5 yıldızlı isim. Keşke Mbappe'yi çıkarabilsek. Erling Haaland gelmemeli arkadaşlar. Lewandowski gelmemeli. Çünkü Erling Haaland'ı çıkarabiliriz. 103 seviyeli Player of the Week paketinde Erling Haaland var. Griezmann geldi. Güzel bir futbolcu. Ama normal kartında maksimum seviyeye bakmamız lazım. Ama fullleyebiliriz. 24 saatlik hesaplarda bu tarz futbolcular önemli. Belki fuller kenarda tutabiliriz. Büyük ihtimalle fullleyeceğiz gibi görünüyor. Daha hiç maç oynamadan kadromuzun ilk haline bakalım arkadaşlar. Tabii Patrick Vieira çok dikkat çekecek. Patrick Vieira'mız var. Lewandowski'miz var. Griezmann'ımız en yüksek seviyeli. Diğerleri tabii yolun sonunda kadromuzda olmayacak isimler. 3 tane yüksek seviyeli. Özellikle Patrick Vieira, Lewandowski önemli isimler. Seviyeleri yüksek futbolcular. Bakalım 24 saatte nasıl bir kadro oluşacak. Şu an ben tarih saati göstereyim. 9 Mayıs Perşembe günündeyiz. Saatimiz 5.30 ama biz 5.30 olmadan bitiririz. 5-10 dakika önce bu hesabı açmıştık. Yani 5'i 20 geçe de diyebiliriz. 12 dakika önceye ben alayım. Yarın 5'i 20 geçeye kadar süremiz var. 24 saatlik süreç içerisinde bakalım nasıl bir kadro ortaya çıkacak. Yaklaşık 2 saat oldu arkadaşlar ve kadromuzu birazcık güçlendirelim istiyorum. Maç biletinde ben bu 2 saatlik süreç içerisinde birazcık maç kastım. Etkinliklere çok fazla yüklenmedim. Maç biletinde çünkü antrenör kazanalım ve e-futbol paralarını bana geri verecek. Adaylı sözleşmeler de kazanacağım. Şimdilik birkaç tane adaylı sözleşmeli futbolcu alalım. Şu an 0 e-futbol paramız var. Hediye kutusundakileri alacak olursak hatta bir saatimizi falan göstereyim. 7.30. Şu an 7.30. 5.30 gibi başlamıştık. 2 saat oldu. 50 tane falan da maçı geçtik. Burada tümünü al dedik. Tamam. Şu an 150 futbol paramız var. Ama görevlerden de alacağım vardı. Onu da alalım. Şimdi bunları alacak olursak başlangıç görevlerinden de şimdi 100 futbol parasını verecek. Daha sonra bir tane daha 100 alacağız.
Şimdilik şu 100'ü alalım. Başka aslında bunları da alabiliriz ama şimdilik kalsın arkadaşlar. 250 futbol paramız var. 160.000 GP'miz. Burada da alacaklarımız. Ama biz buradan daha 250 futbol parası alacağız. 3 tane oyuncu hediyemiz de var. Şimdilik 20.000 GP. Fakat yaptıkça burası aşağı doğru açılacak. E-futbol paralar özellikle çok önemli. Buradan da birazcık GP kazanıyoruz. 255.000 GP. 250 futbol parası. Hemen maç biletinin kilidini açalım. Maç bileti dediğimizde orta tarafı da açabiliriz, aşağı tarafı da açabiliriz. Şimdi ortaya açsak Diaby'i verir. Adaylı sözleşmeler verecek. E-futbol paramızın mesela 50'yi verecek. 50, 100. Tamam, açalım. 150 futbol parasını geri veriyor arkadaşlar. Orta tarafında kilidini şu an açabiliyoruz. Süper oldu. 2 saatte biz bayağı bir şey topladık. Şu an buraya kadar aldık. 0 futbol paramız var ama geri verecek bir kısmını. Daha oynadıkça daha alacağız ama. 150 futbol parası. Öyle bir şey ki arkadaşlar, yeni açılan hesaplar maç biletinde daha fazla e-futbol parası geri alıyor. Şimdi orta tarafı mesela 125 açacağım ya. Bana 200 futbol parası geri verecek. Harcadıkça kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben 125 açıyorum. 150 futbol param var. 125'i harcadığımda 25 kalacak. Ama bana geri verecek daha fazla param olacak. Çok güzel. Ya bu harika oluyor futbol parası indirimlerinde. Şimdi 150 vardı. Harcadım. Tekrardan paramı geri aldığımda böyle sihirbazlık gösterileri olur ya, onun gibi bir şey oldu. 225 futbol parası, oyuncu, adaylı sözleşmeler ve DP'ler. Birçok da hediye. E-futbol parası cebimizden çıkmadan bunların hepsini aldık. Bir de üstüne futbol parası almış olduk. Bir tane ücretsiz açma hakkımız var. 5 yıldızlı forvet, hücumcu. Ah, bir de şuradan Mbappe gelse. GP çünkü çok fazla biriktiremeyeceğiz bir günde. En azından Mbappe gibi yüksek seviyeli futbolcuyu çıkarmış oluruz. Morata geldi. Ben de pek tutmam arkadaşlar. Şimdi bile aslında e-futbol paralarımızı harcayabiliriz ama sonlara saklayalım. Ben şu anlık arkadaşlar adaylı sözleşmelerimizle bazı futbolcuları alalım istiyorum. Paralarımızı paket açılımlarında en son değerlendirelim. Daha çünkü maç biletlerini tamamlayacağız. Etkinliklerimiz falan da var. Hepsini yaptıktan sonra paket açılımlarına geçebiliriz. Fakat alabileceğimiz bazı oyuncuları alalım. Mesela Rüdiger'i buradan kadromuza katalım. Önemli bir futbolcu. Maçlar oynattıkça da hafif hafif böyle bir antrenör kazanırız. Az da olsa birkaç seviye en azından yükseltebiliriz maç oynamalarımızda. Daha sonra Süper Lig etkinliği olduğu için buradan da futbolcular alalım arkadaşlar. Etkinlikte işimize yarayacak. 4 yıldızlı, 3 yıldızlı futbolcuları kadromuza katalım. Süper Lig paketinden birçok ismi aldım arkadaşlar. 4 yıldızlı bir tane kaldı. O da 90 seviyeli. 3 yıldızlı bir tane aldım. O 87'liği bıraktım şimdilik. Japon Ligi tarafında da yüksekler varsa onları alalım. 2 tane 91'lik var, bir tane 90. İlk üçlüyü alalım diyeceğim de 2 tane sol bek varmış. O diğer sol beki almayalım. İlk 2 sıradaki ismi alalım. 91 seviyeden başlıyorlar. O anlamda güzel. Bu göbek futbolcusunu da dahil edelim kadromuza. 4 yıldızları bitirdik. 3 yıldızlı adaylı sözleşmelerimiz var. Onları da yine Japon Ligi tarafında kullanabiliriz. Sırayla şu stoperden başlayalım. 3 yıldızlı adaylı sözleşmelerimizi de kullandık arkadaşlar. 3-4 yıldızlara çok fazla futbolcu aldık. 3 tane 5 yıldızlı oyuncu alabiliyorum. Onu da en sona sakladım. Kadromuza bakar, ona göre alışverişler gerçekleştirebiliriz. Görevlerden yine alacağımız varmış aslında. Bunları alıp bir kadromuza bakalım. 2 saatlik süreçte hala harcayacağımız e-futbol paraları ve GP'leri bulunuyor. Şimdi etkinliklerde en azından daha rahat etkinlikleri tamamlayabiliriz. Kadromuz güçlendi. Bu şekilde etkinlikleri tamamlamak işimize yarayacak. Fakat menajerimiz 50'lik menajer olduğu için oyuncularımızın seviyesini bayağı bir düşürdü. Şu an kadromuz bu şekilde. Kadro dışında da Rüdiger kadro dışında durmakta. Onu hemen kadroya dahil edelim. Şöyle atalım. Hatta Saliba bile kadromuzda yok. Onu da şöyle alalım. Maç oynattıkça da antrenör kazanacaklar. O anlamda işimize yarayacak. Yaklaşık 23 saat oldu arkadaşlar ve yapacağımızı yaptık. Şimdi kadroyu güçlendirme zamanı. Saati de göstereyim. Şu an 10 Mayıs Cuma günü 4'e 10 geçiyor. Yaklaşık 1 saat 10 dakika gibi galiba süremiz kalmıştı ama yapacağımızı yaptık. Bir bakalım eksik falan kalmasın. Her şeyi bir toplayalım. Görevlerden başlayalım. Başlangıç görevlerinden alacaklarımız var. 100 futbol parası, 50.000 GP. Şuradan da birazcık antrenör.
Onu daha sonra girdiğimizde alacağız. Bu hedeflerde 58 diyor ve burada e-futbol paraları var. Şu tarafta arkadaşlar bedava oyuncular ve e-futbol paraları. Şimdi baktığımızda bir 50 futbol parası burada. Sonra bir 50 daha burada. 50 daha. 3 tane oyuncu hediyesi. 100. Toplamda 250 futbol parası. 3 tane oyuncu ki Hakimi'nin seviyesi çok yüksek. Diğerleri orta seviyeli. Antrenörler, GP'ler. Burada da çok az bir şey kaldı. Aslında birer tane yaptığımızda onları da tamamlayabiliyoruz. Kariyer hedefleri diyelim. Birazcık GP falan alacağız. Bu GP'leri aldığımızda menajerimize paramız yeter. 600 bini geçtik. Şimdi orada Luis Roman çok pahalı. 500 küsür bin GP'si var. Paralar tamamen menajere gidiyor arkadaşlar. Oyuncu almaya pek bir şey kalmayacak. 55 tane de burada demek de. Tümünü al diyelim. 775 e-futbol parası. Bir günde iyi para topladık ama. Bayağı para topladık. Yani biz birkaç haftada Messi alacak paraya ulaşır mıydık dersek etkinlikler az geliyor. Keşke biraz daha fazla etkinlik olsa. Şu an arkadaşlar toplayacağımız her şeyi topladık. Bir tane belki futbolcu alabiliriz. 7 tane paket açılımı gerçekleştirebiliyoruz. Önce bir ücretsizleri halledelim. Adaylı sözleşmelerimizde de 5 yıldızlarımız duruyor. 4 tane burada var. Bir tanesi Player of the Week. 3 tane de şurada oyuncu hediyesi var. Garanti 3 tanesini de alıyoruz. Hakimiyi fulleyeceğiz. Diğerlerine duruma göre bakacağız arkadaşlar. Eğer daha yüksek seviyeli isimler yoksa tüm 3 futbolcu da fulleriz. İlk de kim geliyor acaba? Gomez geldi. Şimdi en yüksek seviyeli isim Hakimi. Sonda mı gelecek yoksa ikinci sırada mı? İkinciye gelen isim Hakimi geldi. İyi sıralamada geldi. Şimdi asıl önemli olan e-futbol parasıyla açılımlarımız olacak. Bayağı da açılım yapacağız ama. Erling Haaland için zorlayacağız Player of the Week'ten. 3 tane ismi aldık. Şimdi bir tane Player of the Week'ten açılım gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Olur da Erling Haaland'a tek atarsak, ya bu pakette düşük seviyeliler de var ama hepsi de 5 yıldızlı. Ha bir tane 4 yıldızlı var, Minamino. Başka paketlere de gidebiliriz. Erling Haaland'ı çıkaramazsak İngiltere Ligi'nden de devam ederiz. Ama Erling Haaland'ı çıkarırsak İngiltere Ligi'nde de Erling Haaland var. Üst üste gelme ihtimali de olur. Bir açılımı gerçekleştirelim burada. Ücretsize. Keşke Erling Haaland gelse. Hadi be Konemi. Ya kaleci ya da Erling Haaland. Keşke üst üste ikisini çıkarsak. Patrick Vieira'nın üstüne yakışır şu hesabımıza. City forması. Erling Haaland'a tek attık. Vay be ne şanslı hesapmış arkadaşlar. 102 Patrick Vieira. 103 seviyeli Erling Haaland. İkisi de ücretsiz. Biz şu ana kadar para harcayarak maç biletinden oyuncu aldık. Hani orada da paralarımızı geri iade etti. Şu ana kadar aslında pek para harcamadık. Hatta harcadıkça kazandık bir de orada. Öyle şanslı bir hesap ki para harcamadan ne güzel futbolculara sahip oldu. Biz buradan alacağımızı aldık aslında. Fakat antrenör derdi oluyor arkadaşlar. Şimdi biz diğer taraflardan açarsak oyuncuları fullleyebilir miyiz, fullleyemez miyiz? Öyle bir durum var. Antrenörlerimize de bakayım istedim arkadaşlar. Çünkü biz yüksek seviyeli isimler çıkarsak da fullleyememe durumumuz olacak. Antrenörümüz az. 17 tane 10 binliğimiz var. 61 tane 4 binliğimiz. Biz mecbur Player of the Week'ten açıp en azından fullenmiş futbolcu çıkarabiliriz arkadaşlar. Bir günde antrenör toplamak zor olmakta ki maç biletinden de yine bayağı bir topladık. Şimdi buralardan açarsak fullemek için çok fazla antrenöre ihtiyacımız var. Birazcık Player of the Week'ten açıp sonra birazcık da karma gidebiliriz. Böyle oradan buradan her yerden açalım. Ama en azından Player of the Week'ten bir tane daha bir deneyelim. Şimdi kaleci var ya da 93'lükler olabilir. Thiago Silva gelirse en azından güçlendiricisi çalışıyor. Yeter ki 4 yıldızlı o Minamino gelmesin. Hadi be çok iyi başladık. Şuradan kaleciyi çıkarırsak adaylı sözleşmeye kaleci almayız. İkinci giren isim bizler için önemli. Aşağılardan olmasın. Portekiz'e gittik. En azından 4 yıldızlı değil. 5 yıldızlı Paulinho 92'lik futbolcu. Keşke 93'lüklerden gelseydi. Thiago Silva gelse o da işimize yarardı. Hem de güçlendiricisi vardı arkadaşlar. Bir tane daha deneyelim. 5 tane daha açma hakkımız kalıyor. Ah be bir Şampiyonlar Ligi paketi olsaydı çok güzel olurdu. Üçüncü gelen isim. Bir kaleci. İspanya Ligi Real Madrid mi? Evet. Brahim Diaz'ı çıkardık arkadaşlar. Seviyesi orta seviyeli. Çok yüksek değil. Orta seviyeli bir isim. Ne yazık ki pakette çok yüksek seviyeli isim yok. Bir kalecimiz var. Bir de Erling Haaland vardı.
O bir kalsın arkadaşlar. Şu İspanya Ligi'ne gitsek. Burada Brahim Diaz yoktu. Evet, Valverde vardı. Valverde, De Jong ya da kaleci var. Bir ihtimal. Keşke De Jong ya da Valverde'yi çıkarabilsek. Çok da güzel geldi. Bir an üstü böyle yandı. Çatapatlar patlamadı. Üstü rengarenk. Williams'lardan biri mi gelecek? Ha, yok. Kaç yıldızlı isim geliyor. Aman 4 yıldızlı olmasın. 5 yıldızlı. En azından minimum 95 seviyede arkadaşlar. Bir de İtalya'dan deneyelim mi? Rafael Leao var. Chiesa var. Zorlayalım. Ya bu hesap şanslı bir hesap. Belki çıkarır. Atla diyelim. Taktik olsun, olmadı. Ama kaleci geldi. Biz renkli kart kaleciyi hallettik. Minimum 95 seviyedir. Szczesny'yi almayız arkadaşlar adaylı sözleşmemize. Bakarız, oradan duruma göre farklı isimler tercih edebiliriz. Şimdi bizim hala eFootball paralarımız var. Bu taraf adaylı sözleşme bölümü. Bir buradan bir buradan bir de Player of the Week deneyelim o zaman. Erling Haaland'ı çıkarır mıyız bilmiyorum. Aslında burada da güzel oyuncular var ama üst üste Erling Haaland gelir mi? O riske de girmek istemedim. Girsek mi? Burada Diaby de var. Bir de Diaby de gelebilir arkadaşlar. En iyisi biz buradan buralardan deneyelim. Valverde ve De Jong için. Üstü rengarenk değil. Çatapat falan da yok. Çok sade bir geliş. Real Madrid Barcelona yapma ya, kaleci mi geldi? Zaten kalecimiz vardı. Şimdi bir tane daha buradan kaleci geldi. İkisini de fullleyeceğiz mecbur. Antrenörümüze bakacağız. Sonuçta 5 yıldızlı futbolcular, ikisini de fullleriz. Bir de buradan açalım. Chiesa ve Rafael Leao için. Çatapatlar patlıyor. Şuradan finali güzel yapsak. Son hakkımızı Player of the Week'ten kullanacağız. İkisi de olmadı. Napoli takımına gittik. Sol bek geldi. Sol bekimiz yoktu. Sağ bek Hakimi'ydi arkadaşlar. En azından 5 yıldızlı. İlk 11'imizi 5 yıldızlı renkli kartlardan kuracağız gibi gözüküyor. O anlamda iyi oldu. Şimdi Player of the Week'te bir tane açma hakkımız vardı. Bunu da kullanalım. Çünkü bunlar antrenörlü geliyor. Mecbur. Antrenör sıkıntısı olduğu için buradaki futbolculara ihtiyacımız var. Thiago Silva gelse çok güzel olur. Çünkü güçlendiricisi var. Seviyesi en azından bu hafta da olsa yüksek seviyeli. Son hakkımız. Çok iyi başladık bu hesapta. Finali nasıl yapacağız? Minamino ile yapıyormuşuz. En düşük seviyeli isim. 4 yıldızlı geliyormuş bir de. İngiltere Ligi'ne gidip Chelsea formasını görmemiz lazım. Olmadı. Yapma ya. Minamino geldi. Boşa gitti hakkımız arkadaşlar. Tek 4 yıldızlı isim vardı. Onu da çıkardık. Bu çok kötü oldu işte. Maksimum seviyelerine bakalım arkadaşlar. En yüksek seviyeleri alalım. Şimdi maksimumlara baktığımız zaman bu futbolcumuz 93'ten 97'ye kadar çıkıyor, Adingra. 93'ten 96'ya kadar çıkıyor Inaki Williams. Adingra'yı alacağız o zaman. Okafor 97'ye kadar çıkıyor. Süper Lig paketinde en yüksek seviyeli isme bakalım. Tadic'in seviyesi 96. Zaha'nın seviyesi 96. Keşke bir tanesi 97 olsaydı. Diğer 5 yıldızlı da 95. Şimdi tekrardan oyuna dönelim. Adingra'yı alacağız. Bir de Okafor'u alacağız. Çünkü ikisi de 97 idi. Ama antrenör. Umarım antrenör yeter arkadaşlar. Antrenör yetmezse yani boşa da gidecek aslında. O yüzden şimdilik almayalım arkadaşlar. Eğer antrenör biterse diğer paketten, Süper Lig paketinden 2 tane 5 yıldızlıyı alabiliriz. Fenerbahçe'den Tadic var, Galatasaray'dan Zaha var. Antrenör durumuna göre. Antrenörümüz kalırsa şey yaparız. 97'lik buradaki futbolcuyu alırız. Kullanmayacağımız bazı isimleri de silelim. Az da olsa antrenör kazanacağız. Düşük seviyeli bazı isimleri seçtik. 29.000 GP'miz var. Toplamda ne kadar GP'miz oldu? 912.000. Hedeflerden falan da oyuncuları güçlendirdikçe biraz da olsa belki verebilir oyun. 4 tane alacağımız var. 924.000 GP. Menajeri bir aradan çıkaralım arkadaşlar. En yüksek seviyeli menajeri alacağız. Üstüne de birazcık para kalıyor aslında. Şöyle güzel bir futbolcu alabiliriz. 364.000 GP'miz var. Eldeki oyuncuları fullledik arkadaşlar ama antrenörümüz sadece bir futbolculuk kaldı. Şöyle bir futbolcu üstünden göstereyim. Seviye antrenmanı diyelim. Silecek futbolcu da az var. Onları da silsek çok fazla antrenör gelmez. Şimdi bir futbolcuyu fullleyebiliriz. Diyorum ki biz GP'mize şöyle marketten
Ödegaard'ı falan alalım. Yüksek seviyeli futbolcu. Onu fullesek kenara da Süper Lig'den 2 tane 5 yıldız oyuncu alabiliyorduk ya. Onları alıp kenara yerleştirelim. Mesela burada bir tane düşük seviyeli isim var. Bir tane daha var. Aşağılarda da varmış şimdi. Ne yazık ki 4 yıldızlarımız olacak arkadaşlar. En düşükleri çıkarırız. Antrenörümüz sadece bir futbolcu için olduğu için silsek de belki ikinci bir futbolcuyu fullleyebilir miyiz? Bir ihtimal. Ama biz ne yapalım? Görevler diyelim. Şuradan da bir tane alacağımız varmış. Ödegaard'ı alabiliriz. Ödegaard yanlış hatırlamıyorsam 98 seviye diye hatırlıyorum. 88'lik Leo Roman'da 98 olması lazım Saka ile Ödegaard. Standart oyuncu listesi. Paramız da rahatlıkla yetiyor onlara. Muhammed Salah, Harry Kane, Lionel Messi, Ruben Dias, Rice. Biz Ödegaard'ı alalım. Orta sahada sağ tarafta oynayabilen bir isim. 86.000 GP'miz kaldı. 2 tane 5 yıldızımızı da Süper Lig'de Tadic ve Zaha için kullanalım. Süper Lig oyuncuları fullenmiş bir şekilde geldiği için antrenör harcamayacağız. Tadic'i kadromuza kattık. Burada bir tane ya da 2 tane oyuncu kaldı galiba almadığımız. Neredeyse tüm paketi aldık sayılır. Enzonzi, aşağıda 2 tane futbolcu kalmış. Şimdi de Zaha'yı aldık. Artık kadromuz tamam gibi bir şey. Şimdi bir Ödegaard'ı fullleyelim. Sonra bir tahminde bulunalım. Kadromuz kaç kolektif güce ulaşacak? 3000'i geçeriz de çok uçamayacağız arkadaşlar. Çok iyi bir Player of the Week paketi yoktu. Orta seviyeli oyuncular çok fazlaydı. Şampiyonlar Ligi paketi falan olsaydı mesela daha yüksek seviyeli isimler efsane bir şey olurdu. Para sıkıntımız yoktu. 700'den fazla futbol parası. Bir ücretsizimiz. 8 tane açılım gerçekleştirdik. Ama iyi ki Erling Haaland geldi arkadaşlar. 2 kişilik futbolcu. 100. seviyeye kadar çıkıyor. Kolektif gücümüz bayağı bir arttıracak. Şimdi biz Ödegaard'ı fullleyelim. Sonra kadroya yerleştirip bir tahminde bulunalım. 29'da 29. 20 tane kaldı. 4 yıldızlı şu futbolcuları silsek yine antrenör biraz kazanırız ama silmeyelim. Etkinliklerde falan da kullanırız. İşimize yarar. Adaylı sözleşme de verdik kendilerine. Şimdi 94. Ödegaard'ı şimdi en düşük seviyeli isim 85. Semih 84. Şurada Japon var. Tadic kadromuza alalım. Semih'i çıkardık. 85'lik Minamino da 85. Ama belki L Roman'la 4 seviye falan artar mı? Şurada bir tane 84'lüğümüz var. Değiştirdik. İnşallah fullemediğimiz eksik falan kalmamıştır arkadaşlar. Yine de bir kontrol ediyorum. Şöyle 70'lerde falan oyuncu var mı diye. Yok. Biz her futbolcuyu fullledik. Bazıları da Player of the Week futbolcusuydu. Patrick Vieira'yı da şöyle kontrol edelim. Seviye antrenmanı pasif olduğu için fulllemişiz demek ki. Şimdi arkadaşlar bu kadro kaç kolektif güce çıkmış olabilir? Yine bir bakıyorum, kalecilerde eksiklik yok. Çok fazla 96'lık futbolcumuz var gibi. O araya sıkıştık biz. 95, 96, 97. Patrick Vieira çok yüksek seviyeli. Erling Haaland yüksek. Diaby, Saliba, Rüdiger, Hakimi var 98. Birazcık kolektif gücümüzü arttırıyor. Tamamdır. Bir tahminde bulunalım. Şu an 50'lik menajere almıştım ben. 2722. 3000 kolektif gücü geçecektir ama 3050'ye ulaşmaz. O arada bir değer ben söyleyeyim diyorum arkadaşlar. 3020'lerde mi söylesem? 3010'larda sanki çok aşağıda bir değer mi olur? İlk 11'imiz aslında güzel. 3030'a çıksak çok mu yukarı çıkmış olurum? 3020 bir küsurat söyleyeceğim arkadaşlar. 3027 içimden geçiyor ama ben yükselteyim. 3029. Yani 3030'u bulmaz ama çok yaklaşırız diyorum. 3029. Öyle bir tahminde bulunduk. Bakalım kaç çıkacak. Oyun tarzını değiştirelim. Top çevirme yaptık. Menajeri değiştiriyoruz. 3029 dedim ben. Siz de tahminde bulunduysanız bakalım Patrick Vieira'lı kadromuzun bir günde çok da güzel açılımlar olmadı ama kadrosu nasıl oldu? Onayla. 3032 yaklaşmışım ama 3 sayıyla kaçırdık. 3030'u geçmişiz arkadaşlar. Player of the Week ne yazık ki biraz hayal kırıklığıydı. Ondan dolayı ben tahmini düşürdüm. Mesela şu futbolcu 95. Sol bakimiz iyi ki 96.
En yüksekleri biz ama kadroya alsak. 97'miz var şurada. Başka Ödegaard var mesela 98. Trezeguet'in yerine acaba 94'ün üstünde bir isim var mı? Yokmuş. Şu 91'likleri de bir yoklayalım ama onlar da 94'e kadar çıkıyor. Şu kalecimiz 97, daha yüksek seviyeli. Kenara baktığımız zaman 95'liğimiz var. Bir tane 94'lüğümüz var. Evet. Bu şekilde. Daha güzel paketler olsaydı daha da iyi olurdu. 3 tane de oyuncu hediyesi vardı. Hakimi orada 98. Diğerleri 96 seviye. 3 tane oradan aldık. Player of the Week Minamino 95'e kadar çıkıyormuş iyi ki. Diğer Paulinho kötü oldu. Keşke biraz daha yüksek gelse. En azından mesela şurada stoperimiz var. O da 95'e kadar çıkmakta. Maksimovic 4 yıldızlı futbolcu ama 5 yıldızlı gibi seviyeye çıkıyor. Patrick Vieira ve Erling Haaland'ın farkıyla kadromuz 3032'ye de çıktı. Etkiliyorlar. Biri 103 seviye, diğeri 102 seviye. Şimdi onların yerinde 97'lik falan futbolcu olsaydı aşağıya doğru çekecekti kadro gücümüzü. Ben bu hesabı şimdi kullanmayacağım arkadaşlar. Konami ID yaptık mı bir bakalım. Yapmadıysak Konami ID'sini yapalım. Bir arkadaşımıza hediye edelim istiyorum. Belki oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız olabilir. Belki yedek hesap olarak isteyecek, ikinci bir hesap olarak kullanmak isteyen arkadaşımız olabilir. Belki hesabı çalınan arkadaşımız olabilir. Bir bakalım. Destek, veri bağla. Konami ID yapmışız. Yapmadıysak yapalım diyecektim. Ben Konami ID bilgilerini, mail ve şifreyi veriyorum. Hem mail hem de Konami ID. Bütün bilgileri veriyorum. Çünkü 2 adımlı doğrulama olduğu için maile de kod gidiyor. Her şeyi ben veriyorum arkadaşımıza. Şifreleri, mailleri istediği gibi değiştirebilir ya da aynen de kullanabilir. Bu hesabımızı bir arkadaşımıza hediye edelim arkadaşlar. Hesabı isteyen arkadaşlarım istediğine dair yorum yazması yeterlidir. Öyle başka bir şartımız falan yok. Abonelik falan başka bir şart yok arkadaşlar. İstediğinize dair sadece yorum yazın. Çarşamba günü sabah bugün bitecekler, yarın gelecekler videosu çekiyoruz ya. Tarih ne oluyor? Bugünün ayın 10'u. 13, 14, 15. 15 Mayıs'ta yapalım. Önümüzde biraz daha zaman olur. 15 Mayıs tarihinde bugün bitecekler, yarın gelecekler videosunda bu hesabın çekilişini gerçekleştirelim. Çıkan arkadaşa çarşamba günü ben hesap bilgilerini teslim edeyim. O şekilde yapalım. Biraz da önümüzde zaman var. Çünkü videoyu daha sonra izleyen arkadaşlarımız da olabilir. En azından o arkadaşlarımız da belki ihtiyaç sahibi olan bir arkadaşımız varsa o arkadaşımız da katılmış olur. Patrick Vieira'lı, Erling Haaland'lı bu hesabımızda bir arkadaşımıza bu şekilde hediye ederiz arkadaşlar. İnşallah sizler daha güzel paket açılımları gerçekleştirir. En çok istediğinize tek atarsınız. Aslında güzel başladık. Patrick Vieira ücretsizden geldi. Erling Haaland da ücretsizden geldi. Aslında biz orada durabilirdik. Eğer bu bir ayda hesap fulleme olsaydı arkadaşlar bir de üstüne Messi paketini alırdık. 2-3 hafta sonra 1500'e rahatlıkla ulaşılır. Messi paketiyle çok daha güçlü bir kadro olabilirdi. Ama biz 24 saatte dedik. 24 saatte daha sonrasında çok iyi paket açılımları olmasa da hediyelerle falan yine de 3030 kolektif gücü geçebildik. Daha güzelleri inşallah sizlere çıkar. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi bu hesabı isteyen arkadaşlarımız varsa hesabı istediğinize dair yorum yazmanız yeterlidir. Çarşamba sabah bir arkadaşımızı rastgele seçeriz. O gün ismi çıkan arkadaşımıza ben bilgileri veririm. O günden itibaren hesabı alabilir kendisi. Sizlere iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.